1990'lı yıllarda çevirdiği filmlerle tüm dünyada geniş bir hayran kitlesi edinen Demi Moore, bu filminde yaşı geçkin ama gençleşmek isteyen bir oyuncuyu canlandırıyor. One single injection unlocks your DNA and will release another version of yourself. This is The Substance. Cevher adlı bu filmde Demi Moore'un canlandırdığı Elizabeth televizyonda aerobik programı yapıyor. Ancak her anlamda ağzından salyalar akan kanal yöneticisi taze, nefes kesici yepyeni birini istiyor onun yerine. Elizabeth bu durumu öğrenip bunalıma girdiğinde imdadına tesadüf sonucu esrarengiz bir şirketten gelen teklif yetişir. Dilerse kendinin yeni bir versiyonu kendi vücudundan yaratılacaktır. Ancak tıbbi prosedürler katı ve kesindir. Uyulmaması durumunda zincirleme felaketlerin yaşanması kaçınılmazdır. Ve Elizabeth bu yola girer. Filmin Fransız yönetmeni Coralie Farge'yi 2017'de çektiği sert bir filmden hatırlıyoruz. Adı İntikam'da o filmin. Yine yazıp yönettiği Cevher'de çok geniş bir alanda korkunç, komik, estetik ve aynı zamanda iğrenç bir hikaye anlatıyor. Film, Demi Moore gibi 62 yaşına göre sıkı bir bedene sahip yıldızla onun genç kopyasını canlandıran Margaret Qualley'nin çok zor performanslarını sunuyor. Film, kapitalizmin kadın bedenleri üzerindeki tahakkümü ve görece olan güzellik algısı ile oynuyor ve bunlarla fena halde de dalga geçiyor. There's been a slight misuse of the substance. This balance is not working. Would you like to stop? Bir noktada hani bazılarımızın bazen aynada kendisine bakamaması, baktığı takdirde sanki utanılacak denli iğrenç olduğunu düşünmesine benzer biçimde vücutların aslında nasıl korkutucu ve mide bulandırıcı organizmalar olabileceğini gözümüze sokuyor. Öldürülüp parçalanmış hayvan cesetlerini afiyetle yerken ve yemek artıkları sonrası ortaya çıkan berbat görüntüleri metaforik olarak insan bedenleri gibi tasavvur etmemizi sağlıyor. Tarih boyunca güzellik anlayışlarının nasıl değiştiğini biliyoruz. Günümüzün sıfır ya da düşük beden ısrarını yarattığı rekabet ortamlarında genç kadınların ruhsuz birer varlığa dönüşme sürecini Elizabeth'in kopyası Sue mükemmel simgeliyor. Coralie Farge'nin dünyası 80'lerin ucuz korku filmlerinden ve epeyce de David Cronenberg'in dünyasından besleniyor. En uçlara varan abartılı makyaj etkilerinde Cronenberg'in marjinalliğine açık göndermeler var. Filmin organik yapısındaki tavizsiz sertliği seyretmek kimi seyirciler için zor olabilir. Fakat özellikle yönetmenin metaforik olarak kullandığı farklı koridorlar ve Elizabeth'in şehre tepeden bakan dairesinin tüm detayları çarpıcı tasarımlar ve renklerle etkiliyor. Cevher, güzel olarak algıladıklarımızla iğrenç ve korkunç kabul ettiklerimiz arasında gidip gelirken aslında gerçekte nasıl berbat tüketiciler olduğumuzu suratlarımıza çarpıyor. Bunu da finalde esaslı bir kan banyosuyla yapıyor. Her şekilde yılın en dikkate değer, en çarpıcı, en tartışılacak filmlerinden. Bu arada film sinemalarda gösterime girdi ama Mubi dijital platformundan da seyredebilirsiniz.